Herkese merhabalar, bol kazançlar diliyorum. Fibobol YouTube kanalından bir başka video ile daha birlikteyiz. Bu videoda uzun zamandan beri aslında konseptimizde bulunan ama videosunu hazırlamadığımız bir konu üzerine video çekeceğiz. Yine güzel bir eğitim içeriği olacağını düşünüyorum. Bu videoda bir indikatör tanıtımı yapacağız. Uzun bir zamandan beri indikatör tanıtmıyorduk. Güzel bir indikatör, özellikle blok seviyelerini belirleyen güzel bir indikatör. Telegram üyeler grubunda arkadaşlarla yaptığımız bazı çizimler kontrolünde aslında blok yapılarının çok da iyi kullanılmadığını fark ettim. Bunun gibi arkadaşların kendisini ilk etapta geliştirmesi için blok yapılarının ne olduğunu tam olarak anlamaları için ve bunları yatırımlarında ve trade'lerinde kullanabilmeleri için güzel bir indikatör tanıtacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Tanıtacağımız indikatörün ismi Order Blocks and Breaker Blocks indikatörü olacak. Luxalgo isimli şahsın oluşturduğu bir indikatör bu. TradingView'de göstergeler kısmına Order Blocks yazdığınız zaman bakın Order Blocks ve Breaker Blocks Luxalgo 11.000 tane beğenisi var. Bu indikatöre bir kez tıklayıp bunu ekranlarınıza alacaksınız. Şimdi öncelikle Order Block'un yani emir bloklarının ve Breaker bloklarının ne olduğunu bilmeyenler için yine bizim kanalımızda bununla ilgili güzel detaylı bir eğitim içeriğimiz var. Eğer ben de unutmazsam bu videonun editleme aşamasında o eğitim videolarını tam olarak şu saniyelerde ekranlara yansıtabilirim. Dolayısıyla önce Order Block'un, emir bloğun ve Breaker bloğun ne olduğunu aslında iyi bir anlamak lazım. Ondan sonra bu indikatörü kullanmak lazım. Yine de tam olarak yani çok net tüm hatlarıyla anlamak gerekli mi bu indikatörü kullanmak için değil. Zaten bu indikatör bu seviyeleri sizler için çiziyor. Özellikle çizime yeni başlayanlar, blok yapılarını çok iyi belirleyemeyenler, genelde trend çizgisi kullananlar veya başka diğer bilindik indikatörleri kullananlar için kendilerini özellikle çizim anlamında gelişmesine ciddi anlamda fayda sağlayacağını düşündüğüm bu indikatörü şimdi tanıtmaya sizler için başlıyorum. İndikatör ekranlarda gördüğünüz gibi burada tabi normal default ayarlarına gelelim önce şöyle bir ayarları sıfırla diyelim. Size de bu şekilde gelecektir. Bir mavi çizilen blok, bir hat var, bir kırmızı çizilen hat var. Burada mavi çizilen hat bullish order blokları veya bullish breaker blokları temsil ederken kırmızı olarak çizilen hat da bearish olanları yani düşüş yönlü olanları temsil ediyor. Aslında burada mavilerin bir destek noktası olarak çalışmasını beklerken kırmızıların ise bir direnç noktası olarak çalışmasını beklemek doğru olacaktır. Yani mavilerde bir alım düşünmek, kırmızılarda ise bir satım düşünmek veya da bir kar realize düşünmek gerekir. Şimdi örneğin burada mesela Aygaz hissesinde günlük grafikte işaretlediği alanlara bakalım. Öncelikle bakın şuradaki order bloğu tespit etmiş. Burada order blokta fiyatın durdurulduğu, bakın düşüşün durdurulduğu ve yeniden harekete geçtiği bir alan var. Şu alan. Dolayısıyla bu alan bir de fair value gap diye adlandırdığımız bir seviye varmış burada. Bu alan dolayısıyla bizim için bir order bloktur. Yani eğer burada indikatör yardımı olmasaydı da biz şurada şu seviyeyi zaten bir order blok olarak işaretlememiz gerekecekti. Ne diyorduk? Fiyat tekrar dönüp dolaşıp order bloğu özellikle ilk ziyaretinde mutlaka buradan bir destek bulacaktır. Nitekim bakın sağa doğru çektiğimde hala aslında aynı kritik seviyelerin içerisinde olduğunu görüntülüyoruz. Şimdi peki bunu indikatör nasıl yapıyor? Bakın birinci seviyeyi mavi olarak çiziyor. Yani şurada aslında sizin elinizde yeniden oynat diyelim. Aslında şurada şu seviye itibariyle sizin elinizde indikatör bu çizimi yapmıştı. Dolayısıyla mavi hatta tekrar bir giriş geldiğinde sizin buradan artık yavaş yavaş eğer şartlar uygunsa, diğer şartlarda uygunsa yavaş yavaş bir long yönlü pozisyon, long yönlü işlem düşünmeniz gerekecektir. Nitekim burada bakın şöyle tekrar akıtmaya devam edelim. Fiyat tam olarak bak bu seviyedeki alt alandaki likidasyonu da aldıktan sonra yeniden yukarı doğru hareketlendiğini görüntülüyoruz. Peki devamında şurada tekrar hemen bir çizim daha yaptı. Bakın şurada tekrar bir çizim daha yaptı. Bunu neden yaptı? Bunu anlatalım. Bakın şurada bir tane akıtalım. Evet bir tane daha. Evet bakın. Şimdi de ikinci bir çizim yaptı şuradaki en alt alana. Neden? Burada yine bir kopuş gerçekleşti. Yine bir boşluklu kopuş gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu kez burası da ek bir destek noktası diyerek bizleri indikatör uyarmış oldu. Yani mantık olarak ne bekleyeceğiz? Alt bu seviyelere tekrar dönüşlerde
Fiyat nereden nerelere giderse gitsin bu seviyeleri tekrar dönüşlerde, buradan artık tekrar bir long yönlü, alım yönlü bir işlem düşünmemiz gerekecek diye bir mantık kurmamız lazım. Şimdi bu indikatörün ana mantığı bu. Aynı zamanda üst alanda oluşan, bu kez de bakın şimdi de üst alanda oluşan, bakın şurada hatta biraz hızlı geçti orayı. Üst alanda oluşan seviyelere de dikkat çekeceğiz. Üst alanda da bir eğer blok yapısı oluştuysa buradaki blok yapısında bizim için indikatör çiziyor. Bakın şurada aslında şu dip seviyenin kaybıyla beraber burayı bir blok olarak işaretledi. Normal şartlarda burası aslında net bir blok olmasa da işte indikatörlerin bazen hatası bu oluyor. Aslında şurada güzel bir konsolide hat var değil mi? Bir blok yapısı olmasa da. Dolayısıyla yine de önemli bir destek veya direnç bölgesini bizim için işaretlemiş olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi peki burası şu an işaretli vaziyette kırmızı şekilde. Buradan short yönlü işlem bakabilirsin diyor şu an indikatör bana. Ya da eğer bir işlem arayacaksan short yönlü bir işlem araman daha doğru olacaktır diye aslında bir uyarıda bulunduğunu görüntülüyoruz. Şimdi devam edelim bakalım burada ne olacak. Şimdi burada şu belirlediği seviye yukarı kırıldığı için, bakın şu belirlediği seviye yukarı kırıldığı için ne diyorduk? Destek seviyeleri aşağı kırılırsa bir dirence dönüşür. Direnç seviyeleri yukarı kırılırsa bir desteğe dönüşür. Yani bir başkalaşım yaşarlar, bir başkalaşım gerçekleştirirler. Dolayısıyla şu anda bu kırmızı seviye şu mum itibariyle yukarı kırıldığı için burayı yeşil olarak işaretliyor. Yani burayı yukarı kırdı, dönüşünde buradan destek bulma ihtimali var diyerek bize aslında bir uyarıda bulunmuş oluyor. Ama işler öyle olmayabilir. O destek noktası çalışmadı. Bu kez indikatör hemen son oluşan mum yapılarına göre yapıyı değiştirdi ve burayı bir direnç hattı olarak, bakın bu mavi bir destek olarak çalışacaktı. Bu kez aşağı kırıldığı için, az önce şu yukarı kırıldığı için değiştirmişti. Şimdi de bu seviye aşağı doğru kırıldığı için burayı maviden kırmızıya çekti bakın. Rengini de kendisi otomatik olarak değiştiriyor. Ve yine üst alanı da bu şekilde yine bir direnç seviyesi olan kırmızı renklere çevirmiş olduğunu görüntülüyoruz. Bakın şu anda bir destek noktasına iniş yaptığını, fiyatın destek noktasından tekrar yukarı doğru alımların geldiğini son günler itibariyle görüntülüyoruz. Çok güzel bir indikatördü, çok faydalı bir indikatördü. Çok fazla videoyu uzatmayacağım. Şöyle bir ayarlar kısmına baktığımızda bakın burada swing look back diyor. Yani geri bakacağı swing noktalar, geri bakacağı hangi swing noktalara kadar gideceğinizi size soruyor aslında burada indikatör. Dolayısıyla burada eğer siz, bunda hani bir bilgi olarak belirtelim bu indikatörü incelediğimiz için. Eğer siz burada swing look back'i 10 yerine 30 yaparsanız bu kez aradaki bazı seviyeleri size göstermeyecektir. Biraz daha ana seviyelere bakın. Biraz daha ana seviyeleri sizlere gösterecektir. 10 makuldür. Günlük kullanımda 10 seviyesini kullanmak makul olabilir ama özellikle long term, uzun vade isteyenler için belki 30 olmasa da bir 20 falan daha doğru olacaktır. Şimdi burada bir de yine show last bullish OB, show last bearish OB. Yani son 3 bullish order bloğu göster veya son 3 bearish order bloğu göster. Bunu da 5 yaparsanız daha fazla ekranlarda daha fazla görünen order bloklar karşınıza çıkacaktır. Bakın şimdi şunu 10 yaptığımız zaman az önce ilk etapta açtığımızdan daha fazla blok yapısı karşımıza çıkacaktır. Ayarlara devam edelim. Burada stil bölümünde bullish OB ve bearish OB'nin renklerini değiştirebiliyorsunuz. Veya bilekli blokların renklerini değiştirebiliyorsunuz. Burada use candle body diyor. Candle body de hani bildiğiniz gibi fitilli kırılımlarda fitilli kırılımları kabul edenler var, etmeyenler var. Ben fitilli kırılımları kabul etmiyorum. Ben gövdeli kırılımları kabul ediyorum normal teknik analizde. Burada bu indikatörün yaratıcısı buraya bir de use candle body, yani mumun vücudunu kullan diye bir emarede eklemiş. Ben bu şekilde kullanıyorum. Hani fitilli kullananlar için de bu böyle bir ayarımız burada mevcut. Burada show historical polarity changes. Burada da aslında az önce bahsettiğim gibi renk değişiklikleri yapıyordu ya. Bunu tıklarsanız geçmiş dönemde de nerelerde bazı renk değişiklikleri, nerelerde bazı destek direnç seviyeleri değişiklikleri olduğunu indikatör sizlere gösterecektir. Şimdi birkaç örnekle daha devam edip bu videoya son verelim. Farklı bir ticari ürün olan Forex piyasasından bir işlemle devam edeceğiz. Avustralya doları, ABD doları grafiğinde bakın burada aslında şu az önce anlattığım gibi mavi ile işaretlenen destek bölgesinin kaybından sonra bakın şurada kaybedilmiş, aşağı kırılmış bu seviye. Artık bu seviyenin bir direnç olarak çalışacağını indikatör bize bu kez rengini değiştirerek, kırmızıya çevirerek gösteriyor. Nitekim burada son özellikle dokunuşlarda net olarak bir direnç bölgesi olduğunu görüntülüyoruz.
Burası yeniden yukarı kırılırsa tekrar maviye çevirecektir indikatör bu ayarları. Geçelim, bakın hala o seviyelerin çalıştığını ve kendine yeni seviyeler oluşturduğunu görüntülüyoruz. Bakın bir de buraya kırmızı bir nokta koydu. Orada değişen seviyeden sonra ilk ziyaret geldiğini bizlere gerçekleştiriyor. Şimdi majör anlamda ne var? Bakın yukarıda bayağı büyük, bayağı böyle sert bir blok yapısı var. Bu blok yapısı da şuradaki düşüşü sağlayan blok yapısı. Dolayısıyla order bloklarda ve blok yapılarının tekrar, özellikle ilk ziyaretlerde ne beklenir? O bölgeden aynı yönde bir tepki beklenir. Bakın burada şu an oluşan duruma bakalım. Yani şu an evet, buraya bir giriş yaptı. Normal şartlarda burada zaten teknik analiz itibariyle böyledir. Burada önemli bir swing nokta var ve bir blok yapısı var. Buradan aşağı doğru ben bir düşüş beklerim. Şimdi eğer blok yapılarına çok hakim olmayan yeni bir yatırımcıysan bu indikatörü kullanarak en azından satış bölgelerini de kendin ayarlayabilirsin. En azından kar alınacak bölgeleri de kendin ayarlayabilirsin. Bazen yaptığımız Telegram sohbetlerinde arkadaşlar bizlere kar alacağı seviyelerin neresi olduğunu tam olarak bilemediklerini söylüyorlar. Örneğin burada, şurada aldığın bir işlem, long yönlü bir işlem, burada artık bir satım zamanının geldiğini gösterebilir. En azından bir kar realize etmenin zamanının geldiğini gösterebilir. Akıtmaya devam edelim grafiği. Bakın bu seviye şu anda çok net bir direnç hattı olarak çalıştı. Şimdi bu seviye yukarı kırılana kadar şöyle ne beklenir? Yine bir direnç hattı olarak çalışması beklenir, değil mi arkadaşlar? Bakın yine grafiği hızlı bir şekilde akıtmaya devam edelim. Alt alanda mavi bir seviyemiz var. Üst alanda şu an iki tane kırmızı seviyemiz var. Evet, bakın yine bu direnç hattı, şu an indikatörün çizdiği direnç hattı yine başarılı bir şekilde çalıştı. Aslında Forex piyasası teknik analize biraz daha uygun bir piyasadır. Bakın burada yine seviyeleri kendisi belirliyor. Bakın yukarı kırıldıktan sonra yine dikkat. Yukarı kırıldıktan sonra bu kez burayı yeşil hat olarak belirledi, az önce gördük mü? Burası da önemli bir noktaydı. Şimdi tabii burada indikatörlerin kullanımında, şimdi şurada bir direnç seviyesine temastan sonraki düşüşlerde bazı ek onaylar var, değil mi? Mesela bu günlük grafik. Burada özellikle şurada, mesela şuradaki temasa gelelim. Şöyle bir saatlik zaman dilimine inmeye çalışalım. Bir saatlik zaman diliminde bakın şuradaki ana blok yapısı neresiydi? Ana blok yapısını işaretleyelim. Ya bunun biraz daha detayları var. Onu söyleyelim, yani bu detayları kaçırmamak lazım. Ana blok yapısı burada neresiydi? Şurasıydı, değil mi? Ana blok yapısını ben de burada şöyle bu kez yeşil olsun. İndikatörü kapatalım. Bir saate inelim. Şimdi indikatörün çizdiği ana blok yapısı burasıydı. Dolayısıyla buraya fiyatın yeniden ziyaretinden sonra ben long düşüş yönlü bir işlem arayacağım ya. Ne zaman arayacağım? Bakın fiyatlanma buradan aşağı tepki aldı. Düşüş, düzeltme verdi. Tekrar aşağı düştü. Şimdi şu seviyenin kırılımı ile beraber, düşük zaman dilimindeki şu seviyenin kırılımı ile beraber ben de buradan short yönlü bir işlem bakmam gerekecektir. Kırılımları da lütfen bu yönde takip ediniz. Eğer bakalım şöyle bir vaktimiz olursa bir tane de long yönlü bir işlem bulmaya çalışalım. Onda da aynı düşük zaman dilimine indikten sonra fiyatın verdiği tepkilere göre nasıl işlem alınacağını göstermeye çalışırım sizlere. Evet, burada da gerçi şu an bize o işlemi vermedi ama şöyle bir mesela başka bir hisseden bakalım. Evet, indikatörümüzü açalım. Mesela şimdi şurada mavi olarak işaretlediği alan bir destek noktasıymış yeşil hissesinde. Buradan yukarı doğru bir tepki beklenir, değil mi? Ama gelmeyebilir. Bakın gelmemiş burada. Dolayısıyla indikatör ne yaptı? Rengi kırmızıya, maviden kırmızıya çevirmiş oldu. Böyle çalışan bir blok yapısı var mı diye bakıyorum. Evet. Peki arkadaşlar, yani konunun ana hatlarıyla anlatmam gereken şeyleri anlattım. Bitcoin, Forex dahil olmak üzere borsalarda da çalışan çok güzel bir indikatördür. Özellikle çizimlerinde blok yapıları eksik olanlar, blok yapıları konusunda kendini yetersiz hisseden arkadaşların yararına olacak bir indikatördür bu. Order bloklarla ilgili çok güzel indikatörler var biliyorum ama bu ilk başta, özellikle ilk başlayanlar için kullanmaları gerekiyor. En azından olayın mantığını anlayana kadar, en azından destek ve dirençlerin neden başkalaşım geçirerek kırıldıktan sonra tam olarak değişiklik gösterdiğini falan anlamak için önemli, güzel bir indikatör. Umarım faydalı olur. Lütfen siz de işte tam olarak izlediğiniz bu yayını beğenmeyi unutmayınız. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalınız.